Kadın doğulmaz, kadın olunur diyerek 20. yüzyılın düşünce yapısını değiştiren, dünya çapında bir devrimi başlatan, feministlerin annesi olarak kabul edilen Fransız filozof ve roman yazarı Simone de Beauvoir. Sartre ile aynı yıl Fransa'nın en prestijli felsefe yeterlilik sınavına girdiler. Sartre birinci, Beauvoir ikinci oldu. Ama Beauvoir bu sınavı kazanan en genç kişi unvanını aldı. Sadece 21 yaşındaydı. Agregasyon hala Fransa'nın en zor sınavlarından biri. Ve bu yaş rekoru neredeyse bir asırdır hala kırılamadı. Beauvoir ve Sartre kısa sürede sevgili oldular. Ve dönemin hem en entelektüel hem de en sansasyonel çifti olmayı başardılar. İlişkilerinin dinamikleri bugün bile tartışılmaya devam ediyor. Evliliği reddettiler. Açık ilişkiyi savundular. Hatta birbirlerinin sevgililerini onaylıyorlardı. Beauvoir, 1949'da kadınların tarihte nasıl yaratıldığını bilimsel bir çerçevede analiz eden ilk büyük çalışma olan İkinci Cins adlı kitabını yayımladı. Kitap tam 8 yılda yazıldı. İkinci Cins'i yazmaya başladığında 33 yaşındaydı. Bitirdiğinde ise 41. Kitabın etkisi küresel oldu. Amerika'da bazı üniversitelerde profesörlerin kitabı okutması bile yasaklandı. 1970'lerde ikinci dalga feminizm yükseldiğinde kadınlar "Biz Simone'un kızlarıyız" sloganını kullanıyorlardı. Günümüzde hala kadın hareketi aktivistleri bu sloganı kullanmaya devam etmekteler. Beauvoir, Sartre ile aynı mezara gömülmeyi ve mezar taşlarına özgürlük yazılmasını vasiyet etti. Modern feminist düşüncenin entelektüel mimarlarından olmasına rağmen Simone çelişkileri olan bir aydının hayatını yaşadı. Ama tüm bu çelişkilere rağmen hala Fransa'nın en ikonik kadınlarından biri. Şimdi sırada daha 15 yaşındayken Elle dergisine kapak olmuş, birkaç yıl sonra dünya güzellik algısına yön vermeye başlamış dönemin popüler kültür ikonu Brigitte Bardot. Kamera karşısına geçtiği anda 60'lar sinemasındaki kadın imajı tamamen değişti. O yıllarda kimse influencer olmak ne demek bilmiyorken Bardot kendi döneminin gerçek anlamda influencer'ıydı. Örneğin bikini henüz yaygınlaşmamışken ve uygunsuz olduğu düşünülüyorken 1953 Cannes plajında verdiği bikinili görüntü bikininin Avrupa'da yaygınlaşmasına yol açtı. Sadece bu da değil. Kedi göz makyajı, dağınık topuz, çizgili bluz, bugün French Girl estetik diye viral olan stilin ilk gerçek ikonu oydu. Brigitte Bardot bugün hala Fransız stilinin, sinemanın ve pop kültürünün evrensel kadın sembollerinden ve Fransa denince akla gelen ilk isimlerden biri. Fransız kadınlarını korseden kurtaran, pantolonu günlük kıyafet haline getiren, rahat ama şık anlayışını modaya sokan, küçük siyah elbiseyi kadınların olmazsa olmazı yapan ve modern parfüm endüstrisinin öncüsü olan vizyoner kadın. Karşınızda Coco Chanel. Hikayesi Fransa'nın taşrasında başladı. Annesi öldükten sonra babası onu ve kardeşlerini bir manastır yetimhanesine terk etti. Ve Chanel terziliği de öğrendiği bu yetimhanede büyüdü. Paris'e terzilik yapmak için geldi. Aynı zamanda sahneye çıkıp şarkı da söyledi. Coco lakabı da o sahne yıllarından kaldı. Ama onu ikon yapan asıl şey Fransa'da kadın kimliğini baştan yazmasıydı. Şimdi sırada 19. yüzyılda erkeklerin domine ettiği edebiyat dünyasını altüst eden Fransız kadın yazar George Sand. Erkek kıyafetleri giydi, özgürce yaşadı ve Avrupa'nın en etkili yazarlarından biri haline geldi. Aşk ve toplumsal normlara meydan okuma temalarını işleyen romanlarıyla Dostoyevski'den Victor Hugo'ya, Chopin'den Flaubert'e kadar herkes onu hayranlıkla takip etti. Kadınların kendi adlarıyla yazamadığı bir dönemde adını ve sesini dünyaya duyurdu.
Kendisi hala klasikler arasında okutulan ender Fransız kadın yazarlarından biri. Şimdiye kadar 120'den fazla filmde oynamış. Cannes ve Venedik'te en iyi kadın oyuncu ödüllerini 2 kez kazanmış ve Sezar tarihinde en çok aday gösterilmiş Fransız aktris. Isabelle Huppert. Huppert, duygunun arkasındaki düşünceyi oynar. Karmaşık, karanlık ve sınırları zorlayan rolleri sever. Bu yüzden Haneke, Chabrol, Verhoeven gibi sinemanın dev yönetmenleri en zor karakterlerini ona emanet etti. Bugün hala pek çok eleştirmenin tek bir ortak fikri var. Isabelle Huppert yaşayan en efsane 5 aktristen biri. Avrupa'da devlet tarafından ünvan verilen en genç komutan bir köylü kızıydı. Huzurlarınızda Jeanne d'Arc. 17 yaşında kralın huzuruna çıkıp Tanrı'nın sesini duyduğunu söyleyerek komuta talep eden ve istediğini alan ilk ve tek kadın. Genç komutan Jeanne d'Arc, 1429'da Orleans kuşatmasını sadece 9 günde kırdı ve savaşın kaderini değiştirdi. Başarıları kadar düşman da kazandı. Yakalandı, İngilizlere para karşılığı satıldı ve mahkemede savunma hakkı bile verilmeden cadılık suçuyla 19 yaşında yakıldı. İdamından 25 yıl sonra Papa tarafından resmen aklandı. Öldükten yüzyıllar sonra azize ilan edildi. Jeanne d'Arc bugün hala Fransa'da direniş ruhunun, cesaretin ve inancın sembolü. Çalışma defterleri bugün bile radyoaktif olan bilim insanı. 2 farklı bilim dalında Nobel alan tek kişi. O, Fransa'nın bilime kazandırdığı en büyük isimlerden biri. Marie Curie. Modern tıbbın temelini atan en kritik 2 keşfin arkasındaki isim. Polonya doğumlu olmasına rağmen Paris'e öğrenci olarak geldi ve kabul edilmesi en zor olan bölümlerin kapılarını ardına kadar açtırmayı başardı. Radyum ve polonyumu tamamen kendi imkanlarıyla keşfetti. Laboratuvarı o kadar ilkel ve korumasızdı ki çalışma defterleri bugün bile hala radyoaktif. Birinci Dünya Savaşı'nda geliştirdiği mobil röntgen cihazıyla binlerce askerin hayatını kurtardı. O, modern tıbbın tartışmasız kırılma noktasıdır. Bugün kullandığımız radyoloji cihazlarının tamamı onun mirasının bir parçası. Sokak sanatçılığından sahneye uzanan bir yolculuk. Ve bu yolculuğun sonunda Fransa'nın sesi kabul edilen, kendi minik sesi de Edith Piaf. Namı diğer Küçük Serçe. Babası cephedeyken annesi tarafından terk edildi. Çocukluğunun büyük bir kısmını büyükannesinin genel ev olarak da kullanılan evinde geçirdi. Görme kaybı yaşadı ve 7 yaşında mucizevi bir şekilde iyileşti. 14 yaşında babasıyla beraber Paris sokaklarında şarkı söyleyerek para kazanmaya başladı. Paris kaldırımları onun ilk sahnesiydi. Ta ki 20 yaşındayken bir gece kulübü sahibi onu sokakta keşfedene kadar. Bu beyefendinin ona verdiği La Mon Piaf adıyla bir daha inmemek üzere sahnelere adımını attı. Sesi dönemin kayıt teknolojilerini zorlayacak kadar güçlüydü. Mikrofonlara normalden metrelerce uzakta dururdu. La Vie en Rose, dünya müzik tarihinin en çok yeniden yorumlanan Fransız şarkısıdır. Piaf, aşkın, kaybın, hayatta kalma gücünün en saf halini temsil eder ve Fransız kültürünün küresel sesidir. Hollywood yıldızı kavramını icat eden tiyatronun ölümsüz kraliçesi Sarah Bernhardt. Kadınların tek başına sokağa bile zor çıktığı bir dönemde o yalnızca sahneye çıkmakla kalmadı. Aynı zamanda dünyanın ilk küresel süperstarı oldu. Hamlet gibi erkek rollerini oynayan ilk kadınlardan biriydi. Amerika'dan Rusya'ya, Orta Doğu'dan Güney Amerika'ya kadar turnelere çıktı.
ve modern yıldız kültürünü başlattı. İlk kez onun fotoğrafları seri olarak basılıp tüm dünyaya satıldı. Yüzü reklam ve afişlerde kullanılan ilk kadın sanatçılardan birisiydi. Hayatı ise tam bir roman. Bir bacağını kaybettikten sonra bile protezle sahneye çıkmaya devam etti. Sarah Bernhardt bugün hala Fransız sanatının yüzü. Dünyanın ise yıldız olmak kavramının ilk gerçek örneğidir. Bir diğer ikonumuz Simone Weil. Dışarıdan sadece saygın bir siyasetçi gibi görünür. Ama onu gerçek ikon yapan şeyler detaylarda gizli. 16 yaşında annesi ve kız kardeşiyle Auschwitz'e gönderildi. Holocaust'tan sağ çıktı. Fakat Paris'e döndüğünde yapayalnızdı. Yine de hukuk okudu, devlet sınavlarını geçti ve acıyı güce dönüştürerek Fransa'nın en cesur siyasetçilerinden biri oldu. 1974'te kürtajı yasalaştıran V yasası için erkeklerle dolu mecliste tek başına direndi. Hakaretlere, tehditlere rağmen kadınların ölmesini izleyemem dedi ve geri adım atmadı. Hem sağın hem solun ahlaki otorite kabul ettiği ender kişilerden biri ve Avrupa Parlamentosu'nun ilk seçilmiş başkanı oldu. Öldüğünde ulusal kahramanların yattığı Pantheon'a gömüldü. Bugün Simone, Fransa'da kız çocuklarına en çok verilen isimlerden biri. Fransa'nın ilk siyahi kadın kahramanının bir dansçı olduğunu biliyor muydunuz? Evet, sahnede dünyayı büyüleyen, savaşta ise ülkesini koruyan o kadın, Josephine Baker. Amerika'daki ayrımcılıktan kaçıp Paris'e geldi ve kısa sürede şehrin en büyük kabare ikonuna dönüştü. Ama asıl bilinmesi gereken şey sahnesi değil, İkinci Dünya Savaşı'ndaki rolü. Baker, De Gaulle direnişi için casusluk yaptı. Gizli bilgileri müzik notalarının arasına sakladı, Nazi subaylarından istihbarat topladı, direniş üyelerini evinde gizledi. Savaş sonrası Fransa'nın en büyük nişanı olan Légion d'honneur ile onurlandırıldı. O aynı zamanda bir aktivistti. 1963'te Washington'daki meşhur I Have a Dream konuşmasının yapıldığı tarihi yürüyüşte Martin Luther King'den önce sahneye çıkan tek kadın konuşmacı Baker'dı. Farklı etnik kökenlerden 12 çocuk evlat edinerek Gökkuşağı ailesini kurdu ve kültürler arası eşitliği kendi hayatında somutlaştırdı. 2021 yılında Fransa'nın en büyük ulusal onuru olan Pantheon'a defnedilen ilk siyahi kadın olarak tarihe geçti.